Önceki gün Kılıçdaroğlu ödemediği elektrik faturası nedeniyle karanlıkta kaldığı günleri anlattığı bir video paylaştı. O paylaşıma şöyle bir yorum yapmıştık. Sayın Kılıçdaroğlu, vatanı satanlar ifadesiyle İBB Başkanı'nı kastediyor. Zira o kar-kış altında İngiliz'le yemekte buluştuktan sonra Amerikalıyı kabul edip I am okay diyenin neyi, kime, ne karşılığı verdiğini en iyi Kemal Bey biliyor. Bu paylaşımımızı destekleyen birçok emare bir kenara, Cumhuriyet gazetesinin dünkü manşeti bir tarafa. Cumhuriyet üst başlıkta CHP liderinden videolu mesajla ikinci Hodri meydan dedikten sonra manşette Kılıçdaroğlu yola çıktım ifadesi kullanılmış. Buraya kadar anlaşılır bir durum. Zira o 13 dakikalık konuşmasıyla CHP grubunda arkadaşlarına ya benimle yürüyün ya önümden çekilin diye meydan okuduğu günün ertesinde. Cumhuriyet gazetesi Kılıçdaroğlu aday benim manşetiyle çıkmıştı. Üst başlıkta da CHP lideri grup toplantısında kavgam var diyerek seslendi. Ya katılın ya çekilin ifadesini kullandı. Dünkü Kılıçdaroğlu yola çıktım manşetinin hemen altında İstanbul Belediye Başkanı'nın Karadeniz gezisinden bir fotoğraf kullanılmış ve altında da şu ifadeler var. Üst başlıkta İBB Başkanı İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı soruldu. Manşet: rakip olmam, CHP medyasında büyük yarılma. CHP medyası mı demeliyim, altılı masa medyası mı? Yoksa muhalefet medyası mı bilemedim. Ama bugünlerde o cenahta büyük bir yarılma yaşanıyor. Daha önce bizim amiral gemimiz sözcü diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na en büyük muhalefeti sözcü yapıyor. İBB'de her odaya her masaya bir tane bırakılan Cumhuriyet bugünlerde İstanbul Belediye Başkanı'nın aday adaylığını engellemek için Kemal Bey'i manşetinden düşürmüyor. Sağ kulvardan müthiş bir atak yapan Davutoğlu medyası, para neredeyse o yöne döneriz motivasyonuyla Davutoğlu'nu aşağılara çekip bir gün Babacan'a, bir gün İstanbul'un belediye başkanına selam çakıyor. Son günlerde rotayı iyiden iyiye İstanbul'un belediye başkanına kırdıklarını da kör gözün parmağına misali yapıyorlar. İftar sonrası paylaştıkları fotoğraf bile başlı başına bir mesaj. CHP'nin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Bey ve İstanbul'un belediye başkanı amansız bir bilek güreşine tutuşmuş görünüyor. Belediye başkanı arkasına İngiliz'i ve Amerikan'ı almış olmanın cüretkarlığıyla genel başkanıyla bir nevi tecahülü arif yaparak konuşuyor. Mesela diyor ki, genel başkanla yarış ne haddimize? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. Bizim gündemimizde ne Cumhurbaşkanlığı meselesi ne de kıymetli mevkidaşım Mansur Yavaş ile bir yarış söz konusu değil. Bu ifadelerden kimin payına ne düştü siz düşünün. Daha geçen hafta Mansur Yavaş'ın ismi etrafındaki tartışmalara bel müdahale ile o da sitelerde geçmiş, defterleri karıştırıp servis ettirenler kimler acaba? Ya da bu cümleleri kurduktan saatler sonra Ertuğrul Özkök'ün İmamoğlu ilk kez bize söyledi, bilin ki aday olacak cümlesi ne ifade eder? İstanbul'un belediye başkanı doğuda başka, batıda başka, kuzeyde başka ifadeler kullanarak siyasetini nihayet erdireceğini düşünerek yol yürüyor. Hele bir de sözcünün ifadesiyle siyaset yasağı mağduriyete eklendi mi deme keyfine. Ayrıca kerameti kendinden menkul bildiği için bu saatten sonra CHP lideri Kemal Bey'in ya benimle yol yürüyün ya çekilin ifadesinin onda hiçbir karşılığı yok. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için çoktan adaylığını ilan etmiş ki CHP aktörü birbiriyle kapışıyor ve bu adaylık sadece CHP'de değil altılı masada muhalefette derin yarılmayı daha da tetikliyor. Kemal Bey önümden çekilin dedi, o önüne atladı. Bir nevi mavi boncuk bendedir mitingleri yapan İmamoğlu Doğu Karadeniz gezisinde coştu, seçimde fark atacağız diyerek iktidara meydan okudu. Kafadan seçim tot oynadı. Milletin en az %60'ı değişim istiyor diyerek ne kadar fark atacaklarını bile söyledi. Fakat da civcivler yesin repliği mi? Elbette filozof Heraklit'e ait değil. Yüzyıllarca evvel ta milattan önce ne demişti Heraklit? Beklenmeyeni bekleyiniz. İmamoğlu'nda genel başkanı Kılıçdaroğlu'nda Efesli filozofun
hiç bu gizemli ve fevkalade çarpıcı epigramıyla zerre miskal ilgilenmiyor. Vakti geldiğinde Schock-Ingen Strasse el mecbur ilgilenecekler. Ne var ki kendileri için iş işten geçmiş olacak. O vakit her şey çok güzel olacaktı. Hani sızlanmaları kulaklarını çınlatacak. İmamoğlu, Rize'de altılı masanın en güçlü neferi olacağım dedi. Oysa nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu kasetle CHP'nin başına getiren komprador Burjuvazi'nin neferidir Ekrem İmamoğlu. ABD'ye bağlı ve bağımlı büyük sermaye baronlarının Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini tercih edeceğini düşünüyor, hesaplıyor. Şu nefer lafı mütevazilik ayaklarına yatıp asıl siyasi ajandasını gizlemek içindir. Ekrem, müdafaa İmamoğlu'nun otobüsünde mutluluk pozu veren oyuncular için şu unutulmaz Yeşilçam repliği pek uygundur. Durun siz kardeşsiniz. Truva Nagihan, devşirme Akif dedi ki, Özlem Şırınga kullanışlı aparat saymaz ve hepsinin teknik direktörü Ertuğrul Özbaydın. Bunların hepsi aynı bağın mahsulüdür. Mete Gündoğan, Oyun Teorisi adlı kitabında ne yazmıştı? Öyle bir oyun düşününüz ki bütün oyuncular aynı ekipten. Sözde rakibinize karşı oynuyorsunuz. Rakibiniz sizinle aynı amaçlara hizmet ediyor. Muhteşem bir kriptolojik kurgu. Birdenbire, aniden ansızın. En ibretlik örnektir. Truva Nagihan. Vaktiyle Başbakan Erdoğan'a hakaret eden bir akşam gazetesi yazarı iken aldığı sefer görev emri üzerine ismiyle müsemma birdenbire aniden AKP yandaşı rolüne bürünmüştü. Yıllardır onunla Kayıkçı Kavgası adlı tiyatro oyununda yer alanlar ile aynı amaca hizmet ediyor, aynı derin ekipten yani. Zurnanın zırt dediği yerlerde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye edilsin seferberliğinde İmamoğlu seyahatin malum oyuncuları aslında aynı kadroda olduklarını gösterdiler mesela. Bir süre önce Fondaş Medya üyesi olan YouTube'daki 140 Journeys kanalında CHP zihniyeti ironik başlığıyla yayınlanan CHP güzellemesinde konuşturulan iki gazeteci Truva Nagihan ile Murat Yetkin'di. Sözde karşıt görüşlere sahip bunlar. Alçı, yandaş, yetkin, yoldaş rolündeler ama ikisi de tüm hücreleriyle Amerikancı. Varsayalım CHP'nin başını çektiği zillet iktidara gelse emin olun Nagihan ve onun gibiler kafadan ödüllendirilir. Bu defa paralel bank Asya kredisinden değil de örtülü ödenekten üstün hizmet madalyası verilir Nagihan ile. Zekeriya Öz heykeltıraşı eşi Roka. Bu Truva çift için geçenlerde iktidar değişikliğinin kokusunu aldılar. Atina'dan ev bakıyorlar falan dediler. Böyle bir durumda bunlar hiçbir yere gitmezler. Şimdilerde güya kavga ettikleriyle kol kola AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na hücum ederler. Truva gazeteciler mi? Fikret Kızılok'un Süleyman Hep Başbakan adlı şarkısındaki gibidirler. Uçaktan inerler, otobüse binerler, otobüsten inerler, uçağa binerler. Taner Korkmaz ve Hasan Öztürk'ün yazısı. Evet dostlar, videoyu lütfen izledikten sonra beğenelim, yorum yapalım ve mutlaka paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet.